Herkese selamlar. Dünya Kupası'ndaki takımları tanımaya devam ediyoruz. Sıra Güney Afrika'da. Güney Afrika Dünya Kupası ezberi olarak çok iyi bir ülke değildir aslında. 2010'da katıldıkları Dünya Kupası'nı yakından hatırlıyoruz. Özellikle orada beni çok mutlu eden bir takım vardı. Shabalala's attığı ilk maç, ilk gol. Keyifli bir takımdı Güney Afrika. Dünya Kupaları ezberi çok kuvvetli değil ama 3 kupaya katılmayı başarmışlardı. 98'de gruptan çıkamadılar. Fransa'da yer almışlardı. 2002'deki Dünya Kupası'nda yine yer aldılar ama gruptan çıkamadılar. Bunun ardından 2010'da kendi evlerinde gruptan çıkamadılar. 3 turnuva, 3 kez grupta elenme yaşadılar. Kazandıkları 2 maç var. Bu yine de onların Dünya Kupası'nda maç kazanma halini ortaya çıkardı. Bu açıdan Güney Afrika için değerli bir tecrübe gerçekleşmiş oldu. Bu kez hedefleri gruptan çıkmak olacak. İlk maçları çok zor. Meksika'ya karşı, ev sahibine karşı oynayacaklar. Orada bir mağlubiyetle başlayabilirler. Ama devamındaki maçlarda belki de gruptan puan veya puanlar alabilme ihtimali ortaya çıkabilir. Hocalarıyla başlayalım. Hocaları Hugo Broos, Belçikalı bir hoca. 5 yıl az bir süre değil, ciddi bir ezber söz konusu. Hocanın geçmişinde 2009 yılında Türkiye dönemi de var. Hatırlayan olacaktır. Çok kısa bir süre Trabzonspor'da çalışmıştı Hugo Broos. 2017'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Çok ciddi bir başarı gösterdi. 2017 zamanlarında biraz daha o kıtadaki önemi, değeri, bilinirliği artmış oldu Kamerun'la kazandığı kupa sayesinde. 2021'de Güney Afrika'da göreve başladı. 2023'te Afrika Kupası'nda 3. oldular. Bu çok önemli bir başarıydı. 2000'den beri ilk kez Güney Afrika Afrika Kupası'nda bir başarı elde etti. 2000'den beri ilk kez 23 yılın ardından 2023'te 3. olmayı başardılar. 2024'te COSAFA Kupası'nı kazandılar. Dünya Kupası'na gelirken de Nijerya'ya geçerek geldiler. Yani Güney Afrika'nın son yıllarda ciddi bir atak yaptığını görüyoruz. Dünya Kupası'nın renkli takımlarından biri olacaktır. Kesinlikle Güney Afrika. Kadro incelemesi yapalım. Kadroya bakarsak kalede Williams, Stronwen Williams olmasını bekliyorum. Kaptan ve takımın olmazsa olmaz ismi diyebiliriz onun için. Özellikle 2023'te Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde yaptığı kurtarışlarla penaltıda da takımını kazandıran kurtarışlar yapmıştı. O kıtada çok değer gören bir kalecidir Williams. Takımın olmazsa olmazlarından biri. Sezon ortasında ufak bir sakatlık geçirdi ama hala takımın en değerli oyuncularından biri. Şu anda gayet fit durumda. Takımında da kaptanlık yapıyor. Bunun yanı sıra defansa bakalım. Modiba var sol bekte. Beklentim bu yönde. Bu takıma Bafana deniyor. Onu da söylemek lazım. Güney Afrika'nın lakabı Bafana Bafana. Eğer kupada duyarsanız diye bunu da anlatmış olayım size. Bu takımın Bafanaların sol bekinde beklentim Modiba. Özellikle işin hücum kısmında çok dikkat çeken bir oyuncudur. Pas kalitesinin de yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Defansif zayıflıkları var ama yine de bu takımda Hugo Broos'un sisteminde ileriye çıkmayı seven, hücuma destek veren bir oyuncu rolünde Modiba. Sık sık onu hücuma çıkarken görebiliriz. Sol stoper Embokazi. Embokazi de bu takımın değişmezlerinden biri ve çok genç bir oyuncu, henüz 20 yaşında. Ya potansiyelli bir kadro var. Ocak 2026'da MLS'e gitti. Beklenmedik bir hamle. Chicago Fire'a transfer oldu. Afrika Kupası'nda 2023'te genç yaşına rağmen 17-18 yaşındayken forma giyen bir oyuncuydu. Mart ayında Panama'ya uzaktan müthiş bir gol atmayı başardı. Bros'un takımda değiştirdiği şeylerden bir tanesi de bu. Yani hoca şunu yapıyor, genç oyunculara şans veriyor, onların daha iyi olmasını sağlıyor. Embokazi de bunlardan biri. Diğer stopere bakıyoruz. Siyabonga Engezana. Önemli bir oyunculardan, o da 28 yaşında. Çok deneyimli bir oyuncu. Yani Stel Bukreş'te forma giyen oyunculardan biri Engezana. Onun bu kadro için değeri yüksek. Belki stoper hattı biraz tecrübesiz gibi gözüküyor. Embokazi 20 yaşında, Engezana 28 yaşında deneyimli ama çok yüksek seviyelerin oyuncusu değil. Ancak ne olursa olsun bu takımın bir uyumu söz konusu. Engezana da daha çok hava toplarında önemli bir isim. Bunu söylemek gerekebilir. Sağ beke gelelim. Mudau. Sağ bek Mudau takımın açık ara en iyi sağ beki. Çok sağlam bir oyuncu. İki yönlü bek tabirini kullanabileceğimiz bir isim. Hücum ve defans desteğini gayet iyi yapıyor. Dengeli yapmayı başarıyor. Orta sahaya gelirsek de Mokoena. Mokoena önemli. Yani bu takımın beyni diyebileceğimiz bir oyuncu. Ama bu sezon çok zor geçti onun adına. Sundowns'ta Güney Afrika Ligi'nde pek çok maçta kırmızı kart gördü. Cezalı oldu. Skandalları var. Eleme maçlarında cezalı olduğu halde çıktığı bir maç var. Büyük bir rezillikti bu. Yani
Lesotho'ya karşı 2-0 kazandılar. Cezalıyken maçta oynatıldı oyuncu. Hükmen 3-0 kaybettiler. Bafana takımı yani Güney Afrika'nın pek çok maçında benzer skandallar görebiliyoruz ama Mokoena bu takımın olmazsa olmazı diyebileceğimiz çok önemli bir oyuncu. Yanında Sitol var. Portekiz'de oynuyor Sitol. Tondela'da 2. Lig'de oynuyor. Hocanın çok sevdiği ama biraz azarladığı da bir isimdir. Bir karşılaşma vardı. Zimbabwe maçı. Orada hoca çok kızmıştı oyuncuya. Çünkü hatalar yapmaya yatkın bir oyuncu. Verdiği paslar, konumlanmaları bazen çok problemli. Yine de ben onun 11'de olmasını bekliyorum. Hocanın tuttuğu isimlerden biri. Matheus var sol kanatta. Matheus çok kıymetli bir oyuncu. Onun bu turnuvanın değerli isimlerinden biri olmasını bekliyorum. Topla gidebilme becerisi var. Top taşıyabilmesi çok değerli. Benim için bu takımın en değerli, kıymetli isimlerinden bir tanesi. Sağ kanatta ise Devin Titus var. Bu iki kanat oyuncusu da olmayabilirler 11'de ama ben beklenti olarak bunu yüksek görüyorum. İki oyuncu da topa hakim, topla gidebilen, çok disiplinsiz isimler değiller. Özel star diyebileceğim isimler değiller ama disiplinsizliklerinin de ben yukarıda olduğunu düşünmüyorum. Bu takımda süre alabilecek, şans bulabilecek, katkı verebilecek isimler. Embule'ye gelelim. Embule Orlando Pirates'te sezon içinde yer aldı. Bros onu takıma katacaktır düşüncesindeyim. 10 numarada 2 ihtimal var aslında. Mofo Kenk de oynayabilir, Embule de oynayabilir. Benim beklentim Embule'nin oynaması. Sağ kanatta Enkota olabilir ama ben Devin'in başlamasını bekliyorum. Enkota Arabistan'a gitti. Biraz seviye düştü. Bu takımın özellikle orta sahası ciddi sıkıntılı. Yani Güney Afrika'nın sorunu kanat ve orta saha düzeni gibi gözüküyor. Hücum hattı çok iyi. Yani en beğendiğim noktalardan bir tanesi forvetleri Foster. Premier Lig seviyesi bir golcü olması takımda ne olursa olsun önemlidir. Bu takımın en kıymetli potansiyellerinden, en kıymetli değerlerinden biri Foster. Liderlik göstermeye devam ediyor. Öne çıkması muhtemel isimlere bakarsak Williams kesin kaleci olarak dikkat çekecektir. Çok top kurtarmasını bekliyorum. Çok önemli onun performansı. Stoper'de Embokazi 20 yaşında demiştik. Çok genç bir oyuncu. Turnuvanın ardından belki transfer yapacak. Benim için çok özel bir yetenek Embokazi. Bunun yanı sıra Foster, Forvet Foster mutlaka önemli. Ve Modiba yani sol bekleri, stoperleri, kalecileri, forvetleri bu takım için çok kıymetli. Orta sahadaki Mokena performansı da Güney Afrika'nın geleceğini şekillendirebilir. Mokena yetenek anlamında takımın seviyesini yukarıya çeken isimlerden biri. Umarım güzel bir turnuva yaşatırlar bize ve kendi ülkelerine. Güney Afrika izlemek her zaman çok keyifli. Gruptan çıkmaları beni çok mutlu eder açıkçası. Meksika gruptan kesin çıkar beklentisindeyim. Ama Güney Afrika ilk maçını Meksika ile oynuyor. İkinci maçları Çekya'ya karşı. İki maçın sonunda 1 puan olursa eğer Çekya'dan puan alabilirlerse son maç Güney Kore'ye karşı bir galibiyet sürprizi belki çıkabilir ama işler hiç kolay gözükmüyor. Açıkçası Güney Afrika'nın ama keyifle bütün maçlarını izleyeceğiz. Bundan hiç şüphem yok. Sizlerin de yorumları, görüşleri çok kıymetli. Güney Afrika hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara belirtin. Gruptan çıkabilirler mi? Bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.